Zenginlikleriyle bildiğimiz paraların sınırı olmayan Körfez ülkeleri ve Suudi Arabistan bir güvenlik şemsiyesine ihtiyaç duyuyor. O güvenlik şemsiyesi daha evvel Amerika ve Batı kampı tarafından sağlanıyordu ama o şemsiyenin çok da bir işe yaramadığını gördüler son çatışmalarda. Pakistan muazzam bir askeri güç. Hatta İslam aleminin tek nükleer gücü. Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan gibi bölgenin en güçlü devletlerin olduğu bir oluşum askeri ve ekonomik işbirliğine gittiğinde diplomatik sahada da ciddi etki edeceğini düşünüyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hocam Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan görüşmeleri bir ittifaka döner mi? Ve bu ittifak olursa neler değişir? Böyle bir ittifak mümkün. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında en azından hani düşünsel seviyede. Buraya Mısır da eklemlemek lazım belki de. Çünkü son biliyorsunuz Amerika ve İran arasındaki barış görüşmelerinin Pakistan'da başlamasından önce bu dört ülke arasında ciddi görüşmeler yapıldı. İşte hali hazırda Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Mısır'da, Sayın Başbakan Türkiye'ye de gelecek. İşte Antalya'da düzenlenecek diplomasi forumuna, bu hafta düzenlenecek forumuna Pakistan'dan üst düzey katılım var. Dışişleri Bakanı, Başbakan Yardımcısı seviyesinde. Ancak şimdi ittifak dediğimiz zaman buradan ne anlamamız lazım? Biraz da aslında yine geriden almak lazım bu durumu. Bugün aynı masada ittifak kurar mı ya da bir pak kurar mı? Ekonomik, askeri, siyasi işbirliğine gider mi diye düşündüğümüz 3 ülke şöyle bir kriz yaşadı 2020 yılında. O zaman Malezya Başbakanı olan Mahathir Muhammed, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan, Malezya ve Katar arasında, o zaman buna İran da dahil olmak istedi. Görüşmelere İran da davet ettiler. Bir Kuala Lumpur zirvesi düzenlemek istedi. Sayın Cumhurbaşkanımız buradan Kuala Lumpur'a gitti. İşte Katar emiri Kuala Lumpur'daydı. İran Cumhurbaşkanı Katar'daydı o dönemki cumhurbaşkanları. Ancak Pakistan Başbakanı İmran Han gidemedi. Çünkü o dönemde Türkiye ve Suudi Arabistan arasında Cemal Kaşıkçı krizinden dolayı ilişkiler hala soğuk veya netameli şekildeydi. Her ne kadar bizim Pakistan'la çok yakın ilişkilerimiz olsa da Pakistan'ın Suudi Arabistan'a da çok yakın ilişkileri var. Bu hem askeri hem ekonomik. Şöyle ki mesela Pakistan, Suudi Arabistan'da işte birkaç yıl evvel kurulmuş olan terörle mücadele birliklerinin, hatta işte bir İslam ordusu mu kuruluyor diye Türkiye'de de gündem olan birliklerin başında Pakistan'ın iki önceki ordu komutanı General Rahel Şerif var. Pakistan'da çalışan milyonlarca Pakistanlı işçi var. Hem beyaz yaka hem mavi yaka. Yani karşılıklı olarak aslında bir bağımlılık da var. Yani Pakistan Suudi Arabistan'a bir güvenlik şemsiyesi sağlarken, ki bu çok uzun yıllardan beri, son bu 5-10 yılın hikayesi değil, ta Kral Faysal döneminde başlayan ilişkiler bunlar ki işte mesela Pakistan'ın İslamabad'da yer alan işte meşhur Faysal Camii'nin isminden de anlaşılacağı üzere finansörü işte Suudi Arabistan, işte rahmetli şehit edilmiş Kralı Faysal. Şimdi 2020 yılındaki toplantıya dönecek olursak, o zaman İmran Han kamuoyuna yansıdığı kadarıyla Suudi Arabistan baskısı nedeniyle Kuala Lumpur'a gidemedi. Ben o dönem Pakistan'da yaşıyordum. Bu epey de olay oldu yani. İmran eleştirildi açıkça. Hatta Kuala Lumpur zirvesinde bu soru Sayın Cumhurbaşkanımıza soruldu. O da çok ustalıkla cevaplandırdı bunu. Herhangi bir sorun yok. Biz zaten buradan Pakistan'a gideceğiz dedi. Hatta tarihte ironiktir, 14 Şubat 2020. Tam pandemi başlamasından önce Sayın Cumhurbaşkanımız Pakistan'a gelmişti. Ben de o dönem Pakistan'da bulunuyordum. Çok ülke arasındaki işte Bakanlar Kurulu seviyesinde yapılan yüksek işbirliği ya da işte yüksek işbirliği konseyi toplantıları için gelmişti. Ancak o dönem Suudi Arabistan'ın mutabık olmaması nedeniyle Mahathir Muhammed'in kurmak istediği ittifak yürümedi. Ama şartlar çok değişti. Köprünün altından çok sular aktı. Türkiye ve Suudi Arabistan arasında Cemal Kaşıkçı olayı unutuldu. Yakın ilişkiler sağlandı. Sayın Cumhurbaşkanımız birkaç ay evvel içerisinde savunma sanayinin üstte yöneticileri, büyük savunma firmalarımızın genel müdürleri, yönetim kurulu başkanları da dahil olduğu çok büyük bir heyetle Suudi Arabistan'a çıkarma yaptı. Hatta bu ziyaretten yaklaşık bir hafta sonra Suudi Arabistan'da büyük bir savunma sanayi fuarı vardı. Yine 70'e yakın aklınıza gelebilecek kamuoyundaki bilinen tüm savunma firmaları Türkiye bu fuara katıldı. Yani bizim o dönemde, bu dönem ilişkilerimiz arasında pozitif yönü çok değişim var Suudi Arabistan'la. Şimdi Suudi Arabistan penceresinden bakarsak aslında Orta Doğu'da devam eden bir kriz var. Yani saldırgan bir İsrail, İsrail'in tüm hareketlerinde onu destekleyen bir Amerika Birleşik Devletleri var. Trump'ın birinci döneminde de ikinci döneminde de Suudi Arabistan çok büyük bütçelerle silah alımları yaptı Amerika'dan, ama aynı Amerikan silahları veya Patriot'ları, hava savunma sistemleri vesaire günün sonunda Suudi Arabistan'ı İran saldırılarından koruyamadı. Suudi Arabistan'ın bölgede ayrıca şöyle bir kriz var. Birleşik Arap Emirlikleri aralarındaki anlaşmazlıklar artık su yüzüne çıkmış vaziyette. İşte kapalı kapılarda devam eden gerginlikler su yüzüne çıktı ve kamuoyunda yansıyor. Her ne kadar işte bizim siyasi hafızamızda, diplomatik hafızamızda Araplar amca çocuklarıdır, onların aralarına çok girmemek lazım, kavga ederler, barışırlar şeklinde bir algı olsa da artık bu iki amca çocukları kavgayı kamuoyunda yapıyorlar. Suudi Arabistan şunun farkında. Hatta şöyle biraz daha genişletelim. Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri çok büyük zenginliklerin üstünde oturuyor, herkesin malumu. Petrol ve doğalgaz kaynakları var. Bu petrol ve doğalgaz kaynaklarından elde edilen gelirle elde ettikleri bir refah var.
Özellikle işte Abu Dhabi, Katar, Dubai, Bahreyn, işte yüksek gökdelenler, yabancıların çalıştığı, işte uluslararası ekspatların gözdesi olan ama aynı taraftan da işte birçok gayrimeşru işine döndüğü yerler haline geldi buralar. Ama günün sonunda ne oldu? İnsan kaynakları sınırlı olduğu için savunma yatırımlarına ya da işte kendilerini savunacak gücü bir türlü elde edemediler. Diğer yönden mesela şeye bakalım, Pakistan'a bakalım. Pakistan ekonomik olarak bu ülkelerle yarışabilir durumda mı? Kesinlikle hayır. Hani bunu dile getirmekte de bir beis yok. Ama Pakistan muazzam bir askeri güç. Hatta İslam aleminin tek nükleer gücü. Yani şu an Pakistan nükleer silahlara sahip. İşte kendisinden 5-6 kat büyüklükteki Hindistan'ı daha geçen yıl mağlup etmiş bir devlet. Hatta işte ben hep söylüyorum, İslam aleminin 2 tane gerçek ordusu var. Bunlardan biri işte Türk Silahlı Kuvvetleri, bir de Pakistan Silahlı Kuvvetleri. Şimdi günün sonunda ne oldu? Zenginlikleriyle bildiğimiz, paraların sınırı olmayan Körfez ülkeleri ve Suudi Arabistan bir güvenlik şemsiyesine ihtiyaç duyuyor. O güvenlik şemsiyesi daha evvel Amerika ve Batı kampı tarafından sağlanıyordu ama o şemsiyenin çok da bir işe yaramadığını gördüler son çatışmalarda. Hocam araya girersek. Tabii ki. Şimdi İsrail Katar'ı vurdu. Evet. Bu son savaşta da İran saldırıları karşısında koruyamadı Amerika Körfez ülkelerini. Buradaki kırılım daha büyük bir ittifakı, işte NATO benzeri bir ittifakı doğurur mu buradan? Şimdi NATO benzeri bir ittifak olması için aşağı yukarı eşit şartlar, eşit güçler lazım. Yani şimdi NATO içerisine baktığımız zaman her biri işte yerleşik devletler var. Her ne kadar işte eski Doğu bloku ülkeleri, Baltık ülkeleri, küçük ülkeler olsalar da NATO üyeliği sebebiyle orduları işte profesyonel ve NATO standartlarında. Şimdi işte Katar örneğin. Şimdi mesela İsrail tarafından vuruldu, İran tarafından vuruldu. Bundan işte belki 10 yıl oluyor herhalde. Veya da daha az olabilir. Biliyorsunuz Körfez İşbirliği ülkeler arasında yine bir kriz çıktı. Katar diğer ülkeler tarafından işgal edilmek istendi. Ve bu işgal hani artık kamuoyuna da yansıdığı, açık kaynaklara defaatle dile getirildiği için oradaki Türk Birliği'nin varlığı sayesinde erken, biliyorsunuz Katar'da bizim yerleşik bir müşterek görev gücümüz var. Ve bu görev gücünün varlığı Katar'ın işgal edilmesini engelledi. Şimdi Suudi Arabistan'ın aslında Amerikan envanterinden oluşan iyi bir ordusu var ama onlar da Yemen'de ciddi bir şekilde yıprandı. NATO benzeri bir oluşumdan bahsedebilmek için öncelikle bize ihtiyacımız olan şey ciddi bir irade beyanı. Yani bu ülkelerin çıkıp tüm farklılıkları ya da işte politik, diplomatik farklılıkları geri planında bırakıp güvenlik temelli bir askeri işbirliğine gitmesi gerekiyor. Orada da dediğim gibi şimdi Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan arasında ciddi bir gerginlik var. Aynı gerginlikler muhtemelen Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında da olabilir. Bizim de Birleşik Arap Emirlikleri'yle o kadar yakın ilişkilerimiz yok aslında. Bildiğiniz gibi Sudan'da bu hızlı destek kuvvetleri denilen ve işte kamuoyuna son birkaç yıldır yansımış Sudan'daki bütün büyük katliamları yapan bu hızlı destek kuvvetleri ve Birleşik Arap Emirlikleri maalesef buranın bir numaralı destekçisi. Suudi Arabistan ve Türkiye'de Somali'deki merkezi iktidarı destekliyor. Sudan'daki pardon. Aynı şekilde Somali'de de işte bir Somaliland diye bir bağımsız devlet çıktı ortaya. İşte bunu destekleyicisi İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri. Türkiye yine herkesi malumu çok uzun yıllardan beri Somali merkezi hükümetini destekliyor ki en son F-16'lar dahi gönderildi. Aynı şekilde Suudi Arabistan'da Somali'yi desteklemeye başladı. Bütün bu farklılıkları geri planda bırakarak bir birlikten ya da bir pakttan söz etmek çok zor. Ama Birleşik Arap Emirlikleri'ni bir paranteze alarak Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan arasında devam eden bir süredir kamuoyunda konuşulan yaklaşık 5-6 aydır ittifak görüşmelerine belki Katar'ı, belki Mısır'ın da dahil olabileceği bir yapıya bürünebilir. Bunun askeri altyapısı Türkiye ve Pakistan'da mevcut. Bu askeri ittifakı destekleyebilecek ekonomik güç Orta Doğu ülkelerinde mevcut. Zaten bu ekonomik ve askeri işbirliği yapıldıktan sonra ortaya çıkacak sinerji zaten otomatik olarak diplomatik gücü de getiriyor ki Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan gibi bölgenin en güçlü devletlerin olduğu bir oluşum askeri ve ekonomik işbirliğine gittiğinde diplomatik sahada da ciddi etki edeceğini ben düşünüyorum. Ama dediğim gibi hani burada ciddi psikolojik bariyerler var. Bunları aşmak lazım. Hani 5 yıl evvel Suudi Arabistan'ın engellediği bir ittifaktan bugün Suudi Arabistan'ın öncülük etmek istediği veya kendilerinin olmasını talep ettiği bir ittifaka dönüşüm kolay değil. O yüzden biraz bekleyip görmek lazım. Hocam şimdi nükleerden bahsettiğiniz için Pakistan nükleere sahip tek Müslüman ülke. Şimdi diğer ülkelerde de okumalarımda herkes artık nükleer füze üretmeye çalışıyor esasında. Onun şemsiyesi altına girmeye çalışıyor. Pakistan'da nükleer füze var. Bu anlaşmalardan Türkiye ve Suudi Arabistan nükleer bir şemsiye çıkar mı? Şimdi bu nükleer silahlar meselesi çok netameli bir konu. Yani nükleer bir silahın transferi, işte bir ülkeden ülkeye
Şimdi Türkiye bir NATO üyesi ve işte İncirlik'te Amerika'nın bir dönem yani Türkiye'nin dışına çıkardığı da hani kamuoyuna yansımıştı ama çok bilmediğim için o konuda net konuşmak istemiyorum. İşte İncirlik'te uzun yıllar Türkiye nükleer silahlara ev sahipliği yaptı. Aslında Sovyetlere karşı bizim bir nükleer şemsiyemiz vardı. Ciddi bir çatışmada bu kullanılır mıydı onu bilemiyorum ama şimdi bu nükleer silahları aktarmak ciddi bir mesele. Çünkü hani bu nükleer silahların aktarımı, bu nükleer silahları atacak platformlar, Pakistan'ın bunu atacak kapasitesi var. Ancak işte Suudi Arabistan ve Türkiye'nin yok. Bunları hızlıca işte anlaşmalarla bir nükleer şemsiye sağlanır mı? Şu olabilir. Allah korusun. Şimdi bölgede bu çılgını yapacak kim var? İsrail ve Amerika. Evet. Amerika'da kendisi bizatihi nükleer silah bölgede kullanmak istemez. Bunu yapabilecek ülke İsrail. İsrail doktrinlerine göre İsrail varoluşsal bir tehdit altında olursa yani işte İsrail topraklarının bir dış güç tarafından işgal edilme. Bunları tırnak içerisinde İsrail'in doktrini böyle olduğu için söylüyorum. İşgal kavramını ki biliyorsunuz İsrail zaten işgal edilmiş Filistin toprakları üzerine kurulmuş işgalci bir devlet. Kullanmak üzere bir doktrini var. Şimdi İsrail için böyle bir tehlike söz konusu değil ama işte İran'ı iyice dizlerinin üzerine çöktürmek için nükleer silah kullanabilirler. Bu durumda böyle bir Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan veya işte Pakistan dahil olduğu bölgedeki bir ittifak buna nükleer bir saldırıyla cevap verir mi? Bu biraz çok ben mümkün görmüyorum. Hani çünkü saldırı İran'a yapılmış oluyor ama işte burada Türkiye ve Suudi Arabistan oynayacağı rol önemli. Bir nükleer şemsiyeden hızlı bir nükleer şemsiye, yani Türkiye ve Suudi Arabistan'a nükleer silah transferiyle bir nükleer şemsiyeden ziyade Türkiye ve Suudi Arabistan'ın nükleer silah sahibi olma süreçlerini hızlandırabilecek teknik transferden belki bahsetmek daha sağlıklı bir yaklaşım olur ki her iki ülkede de Türkiye'de de Suudi Arabistan'da bunu yapacak ekonomik ve siyasi altyapı var ki işte bizim nükleer santrallerimiz yapılıyor. Türkiye nükleer silaha da uzun vadede sahip olabilir ki hani işte bunu belki de bu vadeyi kısaltmak lazım. Dediğim gibi bu şemsiyeyi hızlı bir nükleer silah transferinden ziyade Türkiye ve Suudi Arabistan'ın da nükleer silah sahibi olmasına götürecek süreç olarak bakmak lazım. Hocam son soru olarak siz Pakistan'da uzun süre yaşadınız. Pakistan kamuoyu bu ittifaka ne der? Şimdi Pakistan kamuoyunda işte ben bunları sizin yanınızda da konuştuk. Başka çıktığımız yerlerde de hep anlatıyorum. Yani Türkiye'nin çok muazzam bir algısı var. İşte Türk'üm dediğiniz zaman başka ikinci bir sorun sorulmadığı bir yer Pakistan. Şimdi Pakistan'ın diğer ülkelerle ilişkileri böyle değil. Yani bizim aramızda herhangi bir çıkara dayanmayan, yani arada bir ne diyelim tabiri caizse ast üst ilişkisinin olmadığı, yani bir tarafın diğer tarafa ekonomik olarak bağımlı olmadığı ya da bir beklentisinin olmadığı bir ilişki Türkiye ile Pakistan arasında var. Bu haliyle Türkiye'nin algısını işte yukarı olumlu yönde bir katkısı var bunun. İşte ben şimdi burada anlatmaya kalksam belki bir saat sadece Türk olduğum için Pakistan'da yaşadığım güzel anıları anlatmak lazım. Yani ben işte hep anlatıyorum. Bir yerde daha bahsetmiştim diyor. Benim oğlum Pakistan'da büyüdü. Bir AVM'de akülü arabaların olduğu bir alanda yazmışlar oraya kocaman lütfen çocuklarınızı bindirmeyiniz. İşte biz de çocuğa laf anlatmaya çalışıyoruz. Binme bak yasak falan derken güvenlik geldi. Türk dizilerinden Türkçeyi anladığını, bizim Türk olduğumuzu anladığını ve bizim çocuğun binebileceğini söyledi akülü arabalara. O arada bizim çocuk bütün akülü arabaları sıra tek tek binerken kendi vatandaşlarına onlar misafir ve Türk. O yüzden onlara müsaade ettik. Lütfen siz binmeyin şeklinde uyarılar yaptı. Bu çok basit ve insani bir örnek. Pakistan'la ve Türkiye arasında olan şey bundan bağımsız. Yani bu 1990'da da böyleymiş, 80'de de böyleymiş, 70'te de böyleymiş. Hatta bu dediklerimi bu yayını izleyecek, o yıllarda görev yapmış, Pakistan'da okumuş öğrenciler, diplomatlar, oraya gidip gelmiş iş adamları da teyit edebilirler. Yani bu bir günlük, 3 günlük bir mesele. Türkiye ve Pakistan ilişkilerinin her zaman çok iyi durumda. İşte Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nde, Türk Harp Akademilerinde, Deniz Hava Kara Harp Akademilerinde eğitim almış, Türkçe konuşan yüzlerce subay var. İşte benim sizin yerinize daha evvel bahsettiğim Pakistan'la Türkiye arasında devam eden PN Milgem projesi, yani Pakistan Milgemleri diyebileceğimiz projenin yürütücü subayları, Pakistanlı subaylar Türkçe konuşuyorlar. Yani projeyi Türkçe bilen deniz subaylarına emanet etmiş Pakistan. Haliyle hani bu zaten Suudi Arabistan'ın da hem kutsal toprakların koruyucusu olmasından kaynaklı Pakistan'da bir olumlu algısı var. Zaten Suudi Arabistan'da yaşayan milyonlarca Pakistanlı var. Haliyle birbiri nazarında olumlu algıya sahip bu üç ülke arasındaki ittifak Pakistan toplumunu sadece memnun eder. Teşekkürler hocam. Ben Ağzınıza teşekkür ederim. Sağ olun.